Talha, istersen diğer konumuza geçelim. Çünkü o biraz daha zaman dilimi alacak bizde bugünkü sohbetimizde. Hı Otomatik hı. bilgi paylaşımı Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşların son günlerde en çok rahatsız olduğu konulardan bir tanesi. Bu Evet. başladı başlayacak. Ha bugün başlayacak, ha yarın başlayacak derken başladı mı? Şu an otomatik bilgi paylaşımı yani paylaşım yapılmadı. Bilgiler gönderilmedi. Sadece başlayan iki ülke var. Letonya ile Norveç. O 2018'de de onların bilgisi verildi. 2019'da da verildi. 2020'de de verilecek. İki ülkeyi verildi. Diğer ülkelerin paylaşımı şu şekilde. 1 Haziran'da resmi gazetede bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Karar şu şekilde 1-1-2019 tarihinden itibaren geçerli olan vergi dönemlerinde uygulanmak üzere anlaşmanın yürürlük tarihi 2020 olarak belirlenmiştir şeklinde bir Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Bu karar üzerine bir de Maliye Bakanlığı yeni bir rehber yayınladı. O rehberde de 2019'dan itibaren başladığına yönelik bir takım açıklamalarda bulunuyor. Ama bizim öğrendiğimiz kadarıyla aldığımız bilgilere göre şu anda bankalardan bilgiler toplanmış, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmiş. Bir tuşun başında yani bir tuşa basıldığı Evet. anda ülkelere aktarılacak. Gerekli tasnif yapılmış, gerekli altyapı Yani bütün oluşturulmuş. isimler hazır. Her şey hazır, Böyle listeler diyebilir. hazır diyebiliriz. Listeler hazır diyebiliriz ama tabii listelerin güncellenmesi de söz konusu mümkün. Orada bir açık kapı bırakabiliriz. Çünkü paylaşım Eylül ayında olacak. Eylül ayında hatta hani bizi şaşırtan nokta da o olmuştu. Hani Eylül ayına kadar paylaşım olmayacakken 1 Haziran'da ani bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile işte 2019'dan itibaren en erken 2019'dan itibaren paylaşımın yapılabileceğine yönelik bir takım sinyaller verilmesi hani bizim kafamızda da bir takım soru işaretleri meydana getirdi. Acaba 2019'da mı verilecek? Çünkü geçen sene 2019'un bazı 5 ülke için verilmeyeceği söyleniyordu. Evet. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya için 5 ülke için Türklerin özellikle yoğun yaşadığı ülkeler için paylaşımın 2019 bilgilerini kapsamayacağı söyleniyordu. Ama bu Cumhurbaşkanlığı kararı bize açıkçası acaba 2019'u da mı verecekler gibi bir e, noktaya sürükledi. Çünkü 2020 yılında birçok insan buna ilk defa haberdar olunca biz gerçi 2018'den beri sizin programınızda anlatıyoruz. Evet. İşte bu yasa Evet. geliyor. Hatta ben geçen arşivden baktım. 15 Şubat 2018 tarihinde YouTube'da bir videom var. Orada diyorum ki 2019'da bu başlayacak diyorum. Alınan kararlar, atılan imzalar bize bunu gösteriyordu. 2019'da başlayacağını gösteriyordu. Bir şekilde bu 2019'da başlayacak. Ama ben geçen sene sizin programlarda 2019'un Almanya için verilmeyeceğini söylüyordum. O da neye dayanarak söylüyordum? Maliye Bakanlığı Gelir Dersi Başkanlığı'nın çıkarmış olduğu rehberde yazıyordu. Ama bu rehberi güncellediler, kaldırdılar, yenisini yüklediler. O ifadeleri sildiler ve bu da bizim kafamızı karıştırdı. Çünkü Mayıs Evet. ayında da Maliye Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Biz bütün ülkeler için aynı anda paylaşım başlatacağız dedi. Önceden böyle demiyorlardı. 5 ülkeyi Vatandaşımızı ayırıyorlardı. vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz diye bir açıklama yaptılar. Sence vatandaş mağdur edilecek mi? Şimdi şöyle hani biz şunu diyoruz. Bir söz ağızdan çıkana kadar kişinin esiridir. Ağızdan çıktıktan sonra kişi o sözün esiri olur. Aynı şekilde de bu bilgiler ülke dışına çıkana kadar Türkiye'nin esiridir bu bilgiler. Ülke dışına çıktıktan sonra giden ülkenin gurbetçiler o ülkelerdeki o bilgilerin esiri olacaklar bir şekilde. Yani Maliye Bakanı ben bu bilgileri hem vereceğim hem de kimse mağdur olmayacak şeklinde bir açıklama yapmışsa bu çok gerçekçi bir açıklama değil. Çünkü Alman maliyesine gelen bilgiyi Alman maliyesinin nasıl kullanacağı, nasıl değerlendireceği, hangi soruşturmada kullanacağını Türk maliyesi bilemez. Alman maliyesinin takdirindedir, tasarrufundadır. Verilen sınırlı bilgileri çok daha geniş çerçevede, geniş yelpazede alabilirler. Diyebilirler ki işte seninle alakalı bir hesap bilgisi geldi. Her ne kadar hesabında 5.000 euro para var, tamam. Ama ben bu hesabın 5 yıllık hesap özetini istiyorum. Bunu dediği anda bu kişiler bu özetleri vermek zorunda kalacaklar ve o zaman hesap özetlerindeki bütün giriş çıkışları Alman maliyesinin bilgisi dahilinde olacak ve bu kişi bir şekilde bir mağduriyet yaşayabilecek. Eğer insanların mağdur edilmemesi isteniyorsa
ki ben bu konuda da bir imza kampanyası başlatmıştım. Evet, evet. 2 yıl ötelenmeli ve anlaşma revize edilmeli. Amaç burada kara parayla mücadele ise, amaç terörle mücadele ise gerçek amacına uygun şekilde revize edilmeli. Şimdi hiçbir sınır koyulmadan 10 lira varsa 10 lirayı bildireceğim, 100 lira varsa 100 lirayı Evet. bildireceğim deniliyorsa burada amaç kara parayla veya terörle mücadele değil. Çünkü kara parada terörde milyonlar konuşur, milyarlar konuşur. Öyle hesaplardan bahsediyoruz biz o noktada. Ama burada şirketlerin hesabında 250 bin dolar sınırı konuluyorsa, normal özel şahıslarda hiçbir sınır konulmuyorsa bu anlaşmanın bu haliyle uygulanmaya girmesinde ben bir problem görüyorum. Ve bunu da her fırsatta, her programda dile getiriyorum. Eğer bu revize edilirse insanlar mağdur olmaz. Bu ertelenirse insanlar mağdur olmaz. Ama revize edilmezse ve ertelenmezse maalesef bazı kişiler mağdur olacaktır. İnsanlar şimdi bunun önlemini nasıl alabilecekler? Madem bu şimdi yasa yürürlüğe de girdi, imzalandı, kararname imzalandı. Bunun hala da bir önlemini alma şansı var mı vatandaşların? Şimdi önce dilekçe haklarını kullanabilirler. Dilekçe hakkı demokratik bir haktır. Anayasal bir haktır. Herkes devlet üzerinden, CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığına yazı gönderebilir. Nasıl biz yazacağız diyenler varsa benim internet sitemde talhabarut.com'da ben bu konuda da bir dilekçe örneği hazırladım. Onu paylaştım. O dilekçeyi herkes CİMER üzerinden gönderebilir. Ayrıca imza kampanyasında bizim change.org'da imza kampanyamız var. YouTube kanalımızda da nasıl imzalanacağı, ki imzadan kastımız adını soyadını maille tasdik ettiğin takdirde sen de o Evet, kampanyaya destek olmuş oluyorsun. evet, Bunu evet. yaptıkları de yine seslerini duyurmuş olacaklardır. Ayrıca önlem olarak henüz bugüne kadar işte adreslerini doğru şekilde güncellememiş olanlar varsa bunu güncelleyebilirler. Bankalardaki iletişim bilgilerini güncelleyebilirler. Zaten bu bankalar şimdi yeni akılları başlarına geldi. Biz 3 senedir anlatıyoruz sizin programlarınızda. Şu anda bankalardan yeni yeni mektuplar gelmeye başlıyor. Akbank'tan, Ziraat Bank'tan, başka bankalardan işte sizinle alakalı yurt dışı bağlantılı bir takım bilgilere eriştik. Gelip bilgilerinizi güncelleyin yoksa listelerdesiniz yer alıyor gibi mektuplar geliyor insanlara. Bu noktada insanlar bu listelerin bu bankalardan ve finansal kuruluşlarda hazırlanan listelerin güncellenmesini isteyebilirler, bilgilerini güncelleyerek. Biz ben bundan 6 ay önce Aralık ayında bir videomda işte artık Aralık geçince Ocak ayının bu senenin ilk videolarında o çağrıyı yapmıştım. Hani şimdi seneye atladı artık yapılacak bir şey yok gibi düşünmeyin. Otomatik bilgi anlaşması listelerini takip edin. Listelerde isimleriniz varsa onları sildirin. Bankalarınızda irtibata girin. Finansal kuruluşlarınızla irtibata girin, son dakikaya kadar mücadeleye devam edin şeklinde bir çağrıda bulunmuştum. Her ne kadar şu anda hiçbir şey için geç değildir ama daha önceki zamana göre geç. Hani geçen sene yapmak ayrı bir şey, 2019'da yapmak çok daha farklı. Benim 2018'de görüştüğüm, 2018'de bir takım tavsiyelerde bulunduğum insanlar şimdi arıyorlar, teşekkür ediyorlar. En garantili olan kesim 2018'de bu önlemleri almış insanlar. Onların hiçbir Evet, şekilde paylaşıma girmeyecek. evet. 2019'da önlem almış olanlar hiçbir şekilde paylaşıma girmeyecek. Ama 2020-2021'de önlem almış olanlar için acabamız olabiliyor noktada acaba bu bir veriler nasıl değerlendirilecek? 2020'de adresini güncellemiş bir kişinin 2019'daki verisi paylaşılacak mı? Tamamen aslında finansal kuruluşların, bankaların tasarrufunda olan bir konu. Bunlar bu listeleri hazırlayıp bankalara gönderiyor, maliyeye gönderiyor. Biz geçtiğimiz sene bir takım ülkelerde, özellikle paylaşım yapılacağı ülkelerde bir takım listelerin güncellenmesini sağlamıştık geçen sene. Bu sene de yine hakeza. Bunun mümkün olduğunu söylüyorum. Onun için ve bulundukları ülkelerde de kurallara uygun hareket etsinler. Mali makamlarla, vergi sistemleriyle barışık hareket etsinler. En doğru önlem bu olur kendileri için. Ama şimdi insanların üstünde daha hala da güvensizlik var bu konu üstünde. Mesela geçtiğimiz günlerde bize birkaç tane böyle mesaj geldi. Yok işte bizim bilgilerimizi paylaşmayacaklar, siz sadece bizi korkutuyorsunuz falan diye böyle hala da böyle ne derler kuru kuru böyle laflar atılıyor ortada. Bu da insanların kafasında bir Ya karışıklık yapıyor. Ama Cumhurbaşkanlığı şimdi kararnamesi 31 Mayıs'ta imzalanmış. Bu artık
bir kararname çıkmış. Hala da bunun neyi yani insanların kafasını bu şekilde bulandırıyorlar onu anlamıyorum. Şimdi ben geçen en son 2 gün önce yayınladığım videonun altına da bir takipçi yazmış ki ben yetkili makamların açıklamasını bekleyeceğim. O açıklama yapılana kadar da hiç kimseye inanmayacağım diye. Yetkili makamların açıklaması, Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı resmi gazetede ilan edilen konu bir resmi makamlardan gelen bir haber değil mi? Maliye Bakanlığı Gelir Dersi Başkanlığı'nın çıkarmış olduğu rehber resmi makamlardan gelen bir haber değil mi? Yani daha insanlar böyle bir şey yok, böyle bir şey olmaz, mümkün değil diyemez. Bu açık, seçik, bariz ortada. Ama şu konuda tam bir açıklık yok. Hiçbir yetkili de bugün çıkıp biz şu tarihteki bütün verileri vereceğiz, 2019'u vereceğiz, 2020'yi vereceğiz, şu ülkelerde vereceğiz diye bir açıklama yapmadı. Bu açıklama yapılmadığı için insanlar bir umut bekliyor. Ama bu açıklamayı da kolay kolay yapmazlar. Şimdi ben bir ay mı, 1,5 ay önce mi ne radyo programına telefonla katılmıştım sizin. Orada şunu demiştik. 2019'dan itibaren verilerin verilme ihtimali var. 2020 veriliyor. 2019'da şiddetle isteniyor demiştik. Onda bile insanlar işte siz nasıl böyle bir açıklama yaparsınız gibi diyordu ki biz bunu konuştuktan bir ay sonra Cumhurbaşkanlığı kararı bunu tasdikledi. İmzalı. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanlığı kararı 2019 tarihinden itibaren uygulanacak vergi dönemleri diyor. Yani bu noktada biz konuşurken bir takım parametrelere, bir takım e, kararnamelere göre konuşuyoruz. Yani bu kararnamelere ama bunlar değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. Yani yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu ileri bir tarihe atılabilir. Atılabilir mi? Atılabilir. Ama ben ihtimal veriyor muyum? Ben 2018 yılından beri, 2019'dan itibaren bunun uygulanacağını söylüyorum. Bunun uygulanma ihtimalini yüksek görüyorum. Ama bunun işte binde bir bile uygulanmayacağını düşünen insanlar da var. Çünkü onların da kanaati diyor ki devlet vatandaşını satmaz. Şimdi böyle deniyor da Letonya ile Norveç'teki mesela orada bazı ülkeler verilmiş. Bunları yapılmış yani bu uluslararası bir anlaşma. Bu anlaşmadan çekilirse doğru vermez. Biz bu konuda da bir anket çalışması yaptık. %90 insanlar çekilmesi gerektiğini düşündü. Gurbetçiler böyle düşündü. Ama bir şekilde mümkün bu hiç gündeme gelmedi. Çekilme gibi bir durum gündeme gelmedi. Madem çekilme olmuyor biz erteleme olsun diye imza kampanyası düzenledik. Bunun etkilerini bekliyoruz. Her ne kadar insanlardan bu konuda katılım çok az olsa da insanlar mağduriyetlerini bir şekilde dile getiriyorlar ama gel taşın altına elini koy, gel biz bir imza kampanyası başlattık, sen de bir isim koy dediğimizde aman beni bulaştırmayın diye geri çekiyorlar, Evet. çekiniyorlar, korkuyorlar. Hani bu noktada nasıl insanlar sesini duyuracak? Hani bulundukları yerde kurbanlık koyun gibi bekliyor birçok insan Talha, maalesef. şimdi bu imza kampanyasına katılmasının bir vatandaşa ne gibi bir zararı olabilir? Vatandaş tepkisini gösteriyor. Anayasal haklarını burada kullanarak bu tepkilerini gösteriyor. Bunun bir zararı yok ki. Benim merak ettiğim konu da bu. Niye insanlar çekiniyorlar? Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla yani bizim yurt dışındaki gurbetçiler bu tür konularla alakalı çok alışık değil, çok duyarlı da değil. Mesela ben Change.org uluslararası bir site ve adı üstünde Change.org dünyayı değiştirme yani bir şekilde bir şeyleri değiştirmek istiyorsan katıl. Hani orada mesela ben bakıyorum Türkiye üzerinden imza kampanyası düzenleyenler var. 150 bin, 200 bin, 300 bin, 1 milyon Evet, imza toplanıyor birden bir konuyla alakalı, bir hassasiyetle alakalı. Ama ben yurt dışındaki bütün gurbetçileri ilgilendiren, bütün herkesin hemen hemen herkesin %90 oranda herkesin evet diyeceği bir konuda bile bir imza kampanyası düzenlediğimde sayıları 7 milyon olan gurbetçilerin çok 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 azı buna iştirak edebiliyor, evet. iştirak ediyor. Yani bu noktada bir şey var, bir duyarsızlık var. Aslında ben yani o konuya da değinmen iyi oldu. Yurt dışındakilerin bir aslında platform oluşturması gerekiyor. Türkiye'liler platformu gibi platform. Çünkü geçtiğimiz 3-4 yıllık süreç bize şunu gösterdi ki birçok noktada Avrupalı Türkler yalnız. Emeklilikte çok önemli değişiklikler oldu. Ses çıkarılamadı. 40 yıllık haklar kaldırıldı. Ve Evet. dövizli askerlikte 1.000 euroluk olan dövizli askerlik bedelleri 4.500-5.000 eurolara kadar çıktı. Pek fazla sesimiz duyulmadı. Pasaport harçları yükseltildi. Diğer türlü cep telefonu, Türkiye'ye götürülen cep telefonları belki 500-600 zamlandı. Sesimiz çıkmadı. Otomatik bilgi anlaşması ile alakalı
bu tür gelişmeler oluyor. Birçok insanın belki maddi manevi ciddi problemler yaşamasına sebebiyet verecek bir bilgi alışverişi başlıyor. Ama maalesef bunun etkileri yeterince anlatılamadı. E, Sivil toplum kuruluşları, Avrupa'daki sivil toplum kuruluşları yeterince görevini, vazifesini yapamıyor. Çünkü bir kısmı Evet. Türkiye'deki bir takım partilerin uzantısı olarak işlem yapıyor. Sadece siyasi Doğru. olarak bakıyor konuya. Bir kısmı da sadece hemşericilik yapıyor. Ben bazen Evet. geliyor bazı müvekkillerim soruyor, konuşuyoruz. Diyoruz ki ne yapıyorsunuz? İşte Hamsi Festivali yapıyoruz. Başka bu derneğin sana ne faydası var diyorum. Ya çok 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 zorda kalırsam bazen başkan konsolosluğu arıyor. İşte bana bir randevu alıyor. İşte vekalet için falan. Yani bu değil. Sivil toplum Evet. kuruluşu demek bu Dernekçilik bu değil. değil ki yani. Evet. Dernekçilik yani toplumun genelinin sorunlarını ne kadar ele alabiliyor, ne kadar bunu ilgili makamlara iletebiliyor. Gerek yurt dışındaki yabancı makamlara, gerek Türkiye'deki yabancı makamlara bunu ne kadar iletebiliyor. Ama bakıyorum ki ben bazı dernekler güçlü lobi oluşturmuş ama iş bazen bazı yerlere dokunduğunda gitmiyor, ilerlemiyor, tepki çekmek Hı-hı. istemiyor veya Hı. Evet. otoriteyle problem yaşamak istemiyor. Onun için herkesin rahatsız olduğu konuyu dillendirmiyor. Biz bunu şunda yaşadık. Geçtiğimiz ay Ankara'ya bazı hükümete yakın sivil toplum kuruluşları başkanları gitti, yöneticileri gitti. Ama onlar işte gerek otomatik bilgiyle alakalı, gerek emeklilikle alakalı, gerek askerlikle alakalı herhangi bir olumlu netice elde edemediler ve geri döndüklerinde bir açıklama dahi yapamadılar, yapmadılar. Çünkü Evet. sonuçlar olumsuzdu. Evet. Olumsuz haberi hiç kimse vermek istemez. Ama müjdeli bir haber olduğunda herkes yarışır, Hemen. sıraya girer. Evet. Hemen Evet. duyurur. Ama olumsuz bir açıklamayı genelde yapmazlar. Yapana yapışır çünkü. Sen o ne yapıyordun? Sen ne yapıyordun o açıklama yapıldığında veya o niye karşı çıkmadın diye insana vururlar. Onun için insanlarımız genelde güzel şeyler duymak istiyor. Güzel şeyler dinlemek istiyor ama böyle gerçeği gösteren veya gerçek durumu, gerçek portreyi söyleyen kişilere bazen ya bu niye böyle bir felaket tellallığı yapıyor gibi bir konuya getirebiliyor. Ve tepkisini bu sefer o kişiye gösteriyor. Hani bir söz vardır. Yapan kurtulmuş, söyleyen Evet. kurtulamamış. Yani bu Evet. noktada bunu ileten kişiler asıl hedef tahtasına Evet. oturabiliyor, oturtulabiliyor. Onun için hani ben bu noktada ciddi bir boşluk olduğunu diyorum. Tamamen siyaset üstü, partiler üstü, apolitik bir tür platform oluşturulması lazım ki bu tür sorunlar ilgili ve gerekli yerlere tam olarak iletilebilsin. Peki Talha, bu konu üstüne söylemek istediğin başka bir şey yoksa bu Türkiye'deki son dönemde emeklilikte olan şartlar değişti mi değişmedi mi? Onunla ilgili birkaç sorun var. Genel olarak şu şekilde toparlayayım konuyu kapatmadan önce. Bu süreçte maalesef bankalar da çok iyi bir karne çıkarmadı, çok iyi karne ortaya koymadı. Bazı bankalar güzel çalışmalar yaptı, bazıları çok kötü çalışma yaptı. Ki bu bankalar gurbetçilerin paralarıyla bir şekilde gurbetçilerin paralarından nemalanan kurumlardı. Gurbetçilerin Evet. paralarını yıllarca kullanan kurumlardı. Ama kendi şubelerindeki personeli bilgilendirdi, kendi personel müşterilerini aradı geçen seneden ve bu konuda insanları uyardı ve gerekli önlemleri alması için insanlara yardımcı olmaya çalıştı. Ama bırakın bilgilendirmeyi, vatandaş gidip soru sorduğunda şubedeki ilgili yetkiliden bilgi alamıyordu. Şubedeki temsilci benim böyle bir şeyden haberim yok diyordu. Ve bir şekilde yardımcı olmadı ve bu yardımcı olmayan ilk başta listeleri hazırlayıp halledip maliye gönderen banka oldu. Evet. Mesela yurt dışından telefonla dahi bazı meseleleri halledebilirken bırakın telefonu, yazılı talimatı illa oraya gitmek gerekiyordu, icap ediyordu. Şimdi bankaların bunu yıllar öncesinden aslında uyarması gerekiyordu. Devletin, yetkililerin yıllar öncesinden insanlara bu konuda bilgi vermesi gerekiyordu. Biz şuna karşı değiliz. Tamam, uluslararası bir anlaşma yapılmış. İlla ki Türkiye'nin menfaatine olacaksa uygulansın, tamam. Ama Türkiye'nin bunu bilgilendirmesi gerekiyordu. Benim 2018 yılındaki röportajımda ben söylüyorum, diyorum ki yani bu konuda biz avukat olarak bile bilgiye ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Vatandaş nasıl bilgiye ulaşsın? En yakın Evet. zamanda yetkililerin halkı doyurucu ve kendilerinin anlayabileceği dilde bilgilendirmesi gerekiyor. Hangi bilgiler ne zaman hangi ülkelerle paylaşıma girecek? Bunun verisinin verilmesi gerekiyor. Aksi halde
insanlar mağdur olacak şeklinde biz duyurduk. Ama bunu maalesef bir, çok şey yapmadılar, göz ardı ettiler. Bilerek ya da bilmeyerek. Bilerek de olabilir, niye bilerek de olabilir? Hala Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir kamu spotu var oynayan. İşte dövizlerinizi getirin 30 Haziran'a kadar varlık barışı var. Yurt dışındaki birikimlerinizi Hı hı. getirdiğinizde hiçbir hesap sorulmayacak, hiçbir vergi alınmayacak ve istediğiniz gibi hesabınıza değerlendirebilecekler diye. Sırf bu kamu spotundan dolayı bile bırakın normal vatandaşı, bazı avukatlar, bazı uzmanlar dahi bilgi paylaşımı bu sene olmaz, bu sene bilgiler verilmez. Bilgi verecek devlet getir paranı der mi diye Evet. düşündü ve insanlara kendi kanaatlerini bu şekilde açıkladı. Bizce dediler erteleme olacak. Çünkü şu anda reklam yapıyorlar işte getirin paralarınızı diye. Halbuki o ayrı, bu ayrı. O Maliye Bakanlığı'nın başka bir birimi diyor ki işte biz onların görevi Türkiye'ye döviz girdisini sağlamak ama öteki tarafta Evet. da anlaşmayı uygulamak zorunda olan bir birimi var. Onlar da bu bilgileri verecek. Hı. Yani yarın bir gün yani Türkiye orada şunu demiyor ki sen yurt dışında bile sorun yaşamayacaksın. Sen diyor Türkiye'de sorun Evet. yaşamayacaksın diyor. Ben sana bunun teminatını vereceğim diyor. Hı. Ondan dolayı bu bile bazen bazı insanları yanılttı, yanılgıya düşürttü. E, 2018'den beri aslında bu durum anlatılsaydı, en geç 2018 yılında denseydi ki 2019'da biz başlıyoruz. Ona göre herkes bulundukları ülkelerde e, bir uzmanla, mali müşavirle ya da işte stüdyo beraat ettiğimiz yeminli mali müşavirden vergi konusunda eğer danışmanlık alacaksa avukatından, mali müşavirinden alsın, kendilerini hukuka uygun hale getirsinler denseydi bu raddeye gelmezdi. Şimdi 2019'da, 2020'de yapılmış bir takım hatalar gün yüzüne çıktığında bir takım ihmaller, bir takım soruşturmalar ortaya çıkacak. İşte biz geçtiğimiz ay bir Maliye Bakanlığı'ndan yani Alman maliyesinden gönderilen bir mektup paylaşmıştık. Herhangi bir şüphe durumunda geçmişe yönelik 5 yıllık hesap özetini alıyorlar. Şüphe artarsa 10 yıla kadar da gidebilirler. Hatta Evet. bu sene 2021'de yeni bir durum var. Artık 15 yıla çıkıyor zaman aşımı. 15 yıllık bir vergi kaçağı durumunda, kaçakçılığı durumunda bunun yargılamasını yapabiliyorlar. 2021 yılında eğer bir zaman aşımı süresi 10 yıl dolmadıysa bu 15 yıla kadar uzuyor. Dolayısıyla maliyeler şu anda bu bilgileri bekliyor. Bilgiler geldiğinde bu bilgileri işleyecek, istifleyecek ve zamanı geldiğinde ilgili vatandaşlara bunu mektupla gönderecek. Bu mektuplar geldiğinde de bazı insanlar e, maalesef bazı mağduriyetler yaşayacak. O mağduriyetler yaşandığında da tabii ki bize filanca yetkili bunu demişti. Bir kamu spotu görmüştük, dövizinizi getirin demişlerdi, onun için götürdük gibi bir Evet. açıklamalar burada savunma için yeterli görünmeyecek. Bundan dolayı Talha, insanların aslında kendilerini hukuka uygun hale getirmeleri en doğrusu olacaktır. burada bir Evet. tane soruyu gördüm. Ekranda şu an görebiliyorum. Hakan Balcı isimli bir takip eden kardeşimiz diyor ki listede olup olmadığımızı görebilir miyiz diyor. Var mı böyle bir, hani biz listede miyiz değil miyiz? Böyle bir şey var mı sence? Listede olduklarını kendileri göremezler ama finansal kuruluşlarıyla, bankalarıyla bu konuyu görüşerek biraz uğraşırlarsa bu listelerde ismi olup olmadıklarını anlayabilirler, görebilirler. Hmm. Yani biz kendi Peki. müvekkillerimiz için biraz fazla bastırınca listede ismi olup Hmm. olmadığını öğrenmiştik. Bir Söyle. şekilde Evet. gereğini de yapmıştık. Onların kendi finansal kuruluşlarıyla, bankalarıyla görüşmesi gerekiyor konuyu. O zaman bu işi bir avukatla çalışmak gerekiyor. Hemen listede olup olmadığımızı da öğrenmek açısından o da bir faydalı diye düşünüyorum.